an Arabic term? Şimdi Arapçada Credit. A, R, Da diye okunuyor. Ga, Türkçe çevirirken K diye çevriliyor. Da da D diye çevriliyor. Aslında kredi, bankaların kullandığı kredi kelimesi. So this is actually like the credit Karz diye geçiyor. that banks Karz give. aslında güzel kredi demek. İyi niyet kredisi demek. It means beautiful Yani credit. sen de ihtiyaç fazla Well-intended olan bir credit. şeyi, Like. ihtiyaçtan fazla olan bir şeyi, baktın birisinin ihtiyacı var, diyorsun ki al sen bu ihtiyacını gör diyorsun. Sonra ondan alıyorsun, kim bana ihtiyacı olan şu var, al sen bunu gör diyorsun. Hocam biz bunları yapıyoruz. Evet. Eğer These are the things we're practicing ödeyemezse, already, you know, in our ben network. geri veremeyeceğim derse, tamam sildim o zaman diyorsun. So if somebody cannot pay back and they say, sorry, I can't give it back, I can't pay back, you say, okay, it's gone. Yani ihtiyaçtan fazla olan bir şeyin elden ele dolaşması. So what is more than Armağan dediği şey yani. anything more than the need? Anlattığı şey bu. It circulates, it's in the movement. Yani Kur'an-ı Kerim'de zaten bunu söylüyor, bunu yapın diyor. It says, this is what the Quran says. Eğer bunları yapmazsa, yani bu üçünü, infak, vakıf ve karz-ı yani kendini bağışlama, gelirini bağışlama, kendini borç olarak verme, silinebilir borç olarak verme. Bu üçünü de yapmazsa, dördüncü bir şey, o beşinci. Dördüncü şey, The fourth? bunu ortaklaşacı üretim ve paylaşım düzeni diyebileceğimiz bir sistem içinde işletmelerini istiyor. Yani diyelim Like kooperatif falan gibi mi? yani bir emek sermaye ortaklığı gibi, kooperatif gibi. Sermaye ortaklığı. Yani diyelim Yani onun mülkiyetini aç diyor, paylaş diyor, öyle mi? yani ortaya diyelim o sende ihtiyaçtan fazla olan şeyle 10 tane makine getiriyorsun. 100 kişi de çağırıyorsun. Anladım. Yani şurada şunu üretelim diyorsun. Üretince diyorsun bu karın yarısı sizin, yarısı da benim diyorsun. Bölüşüyorsun yani. Tamam. Herhangi bir sömürü ilişkisine girmeden paylaşımcı bir sistemde üretim faaliyetinde bulunuyorsun. Okay, so if Ya da diyor dördüncü olarak bunu yapacaksın. if one does not follow these three, the fourth option is you create a shared production environment. So you have some, capital or whatever. You create this environment where and invite people. You produce it together, and then you give away the 50% to those who worked, and you take the 50%. So there is no exploitation. Doğru anladım değil mi? Doğru ifade ettim. Doğru anladınız ama bu yani kendi başına bir exploitation yani sömürü. %50'yi bir kişi aldı, diğer 10 kişi %50'yi bölüştü. So isn't this an exploitation in itself because one person takes 50% and then the rest? Kazandığı kadar kazandı. Ya da yanlış ifade edildi. Yok şimdi onun ileri bir iki aşaması daha var. Biraz önce bahsetti. 11'e bölecektiniz. 11'e bölmediniz, 2'ye böldünüz, yarısını aldınız. Tamam. Şimdi burada şöyle bir şey de var. Emekçilerin aldığına herhangi bir vergi yok. Ama patronun aldığı vergiye tabi. Makineler yine sizin hocam. Ortaklığı bozunca makinelerinizi aldınız. This is questioning this fourth thing. Yeah. Teknik Yok. bir hata var. Isn't it not? İkincisi de Exploitation. işçiler çalıştıkça oradaki şeye ortak oluyorlar. Fabrikaya ortak Hiçbir olabiliyorlar. zaman olamazlar hocam, yarısını aldınız. 11'e bölerseniz olurlar devamlı. Yok. Şimdi o karın şeyi. Elde edilen karı bölüşüyor. Evet, onu ama yarısını aldınız, bir kişiye verdiniz yani. O yanlış. Ama bir şeyler koymamış mıydı önce Ama yani? O kendinin zaten. Koyduğunuz sizin değil mi? Yani ortaklığı bozarken makinelerinizi alacak. Şimdi o şöyle Makineler olabilir. eskiyecek, bozulacak. Amortismanı koyarsınız, ona bir şey diyeyim. O dediğin şöyle olur. Oradaki işçiler der ki, Who's this back and forth? No, I'm interested in this. Yeah. işçiler der ki, ne kadar şey koyduysan makineye, işte 10 tane makineye getirdi koydu diyelim. Yani 1 trilyon parayla 10 tane makine aldı getirdi buraya koydu. So let's Şimdi say işçiler derse ki, they purchased 10 machines for 3 1 yıl billion içerisinde Turkish lira. biz bunu çıkaracağız ve The sana vereceğiz. workers might say in 3 Sahip years oluyorlarsa olur. Yani o zaman we make that şu an bunu money verirlerse, and we'll give it to you. 1 trilyonu verirlerse
the cost of the Fabrikanın sahibi investment. onlar olur. 11. ortak da eğer istiyorsa gelir kendisi. So then the owner of this, bütün bu süre içerisinde will karın be the yarısı workers. işçilere aittir. Karın yarısı. But during this whole Çünkü o adam process, 1 trilyon only lirayı half of the profit goes to the diyelim bir workers. yerde 40 sene çalışarak 1 trilyon biriktirmiş. O da bir birikmiş emek oluyor. Onunla 10 tane makine almış gelmiş. Birikmiş emeğini koyuyor. Onlar da aktif çalışan emeğini koyuyor. İkisi ortaklığa giriyor. Bu mesela bir formül olabilir. Bir geçiş formülü bence. Ama sonuç itibariyle senin dediğin gibi düşünüyorum. Emeğin bütün hakkı, karın bütün hakkı emeğe aittir. Sermaye değer üretmez. Direkt emek değer üretir ama böylesi geçiş dönemlerinde şimdi ortaklıklara ihtiyacımız var. I think like you, Bu bir formül olabilir. because capital shouldn't produce value. Only labor can produce value. So I kind of agree with you. Is saying, but this could be a transitionary solution. Bir de bunları tartışmamız lazım tabii. And also we need Yani to emekle sermaye talk nasıl about bir arada this. çalışabilir? How can capital and ortaklık labor kurar mı, kurmaz mı? work together? Can they collaborate? Like can Elde they edilen become şeyin ne kadar partners? kime ait olacak? Bir yerde birinden diğerine Who's gonna sömürü have how ilişkisi much? olmadan, yani biri alın teri döküp diğeri onun karnına el koymadan nasıl bir ilişki kurabiliriz? How can they establish a relationship Bunların where böyle there's no oturup tartışılması exploitation? lazım, konuşulması Because lazım we ve need to sit and talk formüller about it. geliştirilmesi lazım. And we need to find Yoksa bu formulas. kapitalizme böyle olmuyor bu işler. Şu ana kadar nasıl gidiyorsa öyle gitsin işte diye kesim oluyor. Otherwise, we will surrender to this. Okay, capitalism. This is how it is, and then we kind of give Halbuki in. ben burada bir model üretmekten ziyade Kur'an'daki çalışma sahamı olarak seçtiğim Kur'an'daki bu konuya dair temel değerleri ve prensipleri, kuralları söylüyorum. I'm speaking. İktisatçıların filan toplanıp bunun modelini geliştirmesi lazım. I'm here not trying to make a formula, but I'm just sharing how these things are explained in Quran, and then the economists need to sit and build a formula around it. Şimdi biraz önce bir birikimin nereye harcayacağına dair 4 yer söyledim. Bunların hepsi Kur'an-ı Kerim'de ayetlerle sabittir. Bu kitapta anlatıyorum hepsini, tek tek gösteriyorum. Eğer bu 4 yerde olmazsa birikimin o birikimi elinde tutan kişi için ateşe dönüşeceğini söylüyor Kur'an-ı Kerim. Yani kızıyor yani. Bunu hiç iyi karşılamıyor. So I just explained what the 4 ways of kind of how we can share or give away more than we need. And if you don't follow any of these, then Quran explains that what you hold in your hands becomes fire and burns you. Pardon, bir şey sorabilir miyim hocam ben size? Soru cevap oluyor değil mi? Olabiliyor mu? Siz bilirsiniz hocam. Tamam. It's question and answers. Yeah, I think we should do questions and answers. Yeah. Yes. Tamam. Yeah. Böyle bundan sonra soru cevap şeklinde devam Şu edebiliriz. konuyla bağlantılı olarak sormak istiyorum. Şimdi dediniz ki birikimin paylaşılması üzerine konuştuğunuzda nasıl adil bölüştirilir falan diye. You explained Ama how we can. başında da mülkiyetin tamamen Allah'a ait olduğuna dair bir ayette anlattınız burada. Şöyle düşünsek, yani birikim fazlasını bölüştürmeye dönük bir çabadan ziyade birikimin olmadığına dair bir modele dönük bir kafa yorması daha sağlıklı olmaz mı? İngilizce söyleyebiliyor musunuz? Yoksa Yeah. ben mi çevireyim? What I was trying to explain in that, he mentioned about the property. He said that in the beginning that from the Quran, referring to the Quran, that property belongs to God. And then we were discussing here about like how we can share equally the surplus amongst all the people like labor and the capital owner, etc. What I'm saying is that, is it possible to think about a model which completely stop producing surplus rather than thinking about how we could share the surplus? That's what my Yeah. Yeah, I'd like to link that to his question too. And to what you said before, that it's not just about how we share what we produce, but it's also about how we decide what to produce. Bu soruyu sizin söylediğinize ve aynı zamanda İhsan Hoca'nın söylediğiyle de bağlamak istiyorum. Bu sadece nasıl üreteceğimizle ilgili değil, aynı zamanda ne üreteceğimizle de ilgili bir soru. Capital is one way to understand capital. It's kind of it's the concentrated ability to coordinate
human labor. That's capital, yeah. Money, yeah. Parayı, excuse me, I'm going to ask you to repeat that. Yeah, it's the ability to coordinate human activity, human labor. Bu insanların emeğini koordine edebilme becerisidir. Para. Kapital, evet. Right? If I have a billion lira, I can get many people together and do a big thing. Eğer çok param varsa o zaman bir sürü insanı bir araya getirip büyük bir şey yapabilirim. And you could imagine a society where it's not money, but some other way to decide what many people will do. Ve yani insanların başka ne yapabileceklerini, paradan başka şeylerle karar verebilir, bir arada ne yapabileceklerini. Now, economic theory, capitalist economic theory, says that it tells us how to do this. Ve kapitalist ekonomik teori bize bunun nasıl yapılacağını anlatıyor. It says that you should coordinate human labor in a way that produces the most profit. Diyor ki insanların, yani işçilerin aktivitelerini en fazla gelir elde edecek şekilde nasıl düzenleyebileceğimizi gösteriyor. Why? Because profit comes from producing things that people want and need. Çünkü kar insanların ihtiyacı olan şeyleri üretmekle ve istedikleri şeyleri. İstedikleri şeyleri ve ihtiyaçları olan. That's why they're called goods. Bu yüzden onlara And I don't know if that's in Turkish. İngilizcesi goods diye geçiyor. İyilikle bağlantılı. Right, if someone buys it for money, it's good. Yeah. Yani bizde mal denen şeyin aslında işte onlarda iyilik, yani iyilikler diye geçiyor. Yani birisi bunu parayla aldığı zaman iyi bir şey bu, oraya referans. Right, but obviously it's not working very well. Tabii ama çok da iyi işlediği söylenemez. So the question is really, when it comes to capital and exploitation, the question is how do we decide as a society where to put this ability we have to create so much surplus? Ve söz konusu olan kapital ya da ana para olduğunda bu karı nereye koymamız gerektiğini gösteriyor. Could you repeat it again, sir? When it comes to capital? Yeah, the bigger question underneath capitalism and communism both, it's how do we decide what to do with this ability we have to create surplus? Sahip olduğumuz bu yetenekle, yani kar elde edebildiğimiz bu yetenekle ne yapabileceğimizi gösteriyor bize. Today our money system forces an answer on us. Ve yani bizim bugünkü para sistemimiz bize bir cevap dayatıyor aslında. Which is to produce more and more and more and consume more and more and more. Burada daha fazla üretip daha fazla tüketmek. There's a book. Do you know the writer George Bataille, French philosopher? Yeah. I just yes. Yeah. He wrote a book called The Accursed Share. And he said that you can understand a society by what it does with its surplus. Bir Fransız bir filozof, I think he also says that the money is the new God. I'm not sure. I don't think so. George Bataille. İnsanların ne ürettikleriyle bir toplumun nasıl bir toplum olduğunu anlayabilirsiniz. Hayır, o surplus'la, yani üretim fazlasıyla, kar fazlasıyla ne yaptıklarına bakarak. Yeah, I mean some societies built big mosques, you know, or pyramids. Ya işte kimisi piramitleri yapmış, kimisi büyük camiler yapıyor. Bu karla ne yaptığına bakarak bir toplum hakkında
iyi bir fikir edinebilirsiniz. So, if you have a lot of money, a lot of capital, Eğer çok fazla paranız varsa, that means that in our society, at least, that you're one of the ones who gets to decide what human beings will do together. o zaman insanların beraberce ne yapacağını sen karar verebilirsin eğer çok paran varsa. Bu demek. En azından bizim toplumumuzda bu anlamı geliyor. So, if the system were healthy, how would you make that decision? Eğer sistem sağlıklı olsaydı bu kararı nasıl alırdınız? Ideally, money should reflect what is good for other beings, for society. İdeal olarak paranın diğerleri için, toplum için iyi olanı yansıtması gerekiyor. So money should be profit. Profit should ideally be a guideline of where to put capital. Yani karın bir yol haritası olması gerekiyor aslında parayı nereye yatıracağımızla ilgili. In a sacred economy, making money would signal this is what's good for society and the planet. Kutsal ve ekonomide yani para evren için ve insanlar için iyi olan signal İşaret etmelidir. So profit doesn't have to be, today, it's not like that. Today, making profit could be to the destruction of society and the planet. Fakat bugün kar elde etmek gezegenin ve insanların yok olmasına da işaret ediyor olabilir. But if profit were not that way, then it wouldn't necessarily be a bad thing for somebody to be guided by profit. Eğer yani bu şekilde olmasaydı, eğer bütün iyiliği için kullanılacak olsaydı o zaman karla hareket ediyor olmak bu kadar kötü bir şey olmayabilirdi. But I think you're right. Like in the present context, that fourth option is very problematic. Fakat yani şu mevcut durumda bu dördüncü seçeneğin çok problemli olduğu konusunda haklısınız. And I think I've talked too long. So. Evet. Böyle soru cevap şeklinde devam edelim. Anlayabildiniz mi? Ben bir ara biraz dağıldım yani oldu mu? İyi gidiyor mu yani? İyi yorulmuşsan. Yok hayır toparladım şimdi. Bu şeyin sorusuyla ilgili ben de bir şey söyleyeyim. İlk önce sormuştu. Şimdi bu birikim meselesi. So the issue of savings. Yani birikimi paylaşmak mı yoksa birikim eşitliği mi? So is it about sharing the savings or is it about the equality of savings? Like Bazen şöyle eleştiriliyor. Bir yerde ticaret varsa ve kar varsa ister istemez o ticareti yapanlar ve o karın elde edenlerin elinde bir birikim oluşacaktır. so if there is commerce somewhere and if there's profit being made, there is gonna be some savings in the hands of those who make the profit. Birisinde fazla, öbüründe az olunca toplumda ister istemez fazla olanlarla az olanlar arasında bir sınıf ve sınır ortaya çıkacaktır. So when somebody holds more than some others in a society, there would be a class difference then between these Parası two olanlar sınırları aşacak, and borders. dünyanın nimetlerinden yararlanacak, iyi yerlerde oturacak ama parası olmayanlar bu sınırların arkasında kalacak. So İstediklerini yapamayacaklar demek. so those who have more money would enjoy more, benefit more from this world, living in good places, and those who don't can't. O zaman ya bu para ve birikim hiç olmayacak veya olursa herkes de olacak. So either this money and savings shouldn't be in anyone's hands, or if there will be, it should be equal. Eğer birilerinde fazla, diğerlerinde az varsa bu zaman da fazla olanların az olanlara aktarması, vermesine dayalı bir kültür, bir inanç, bir
Dünya görüşü geçecek. So if some people have more than others, then we need a culture, a worldview where those who have more should give to those who have less. Bunu paylaşım ekonomisi mi sağlar bu söylediğim şeyleri? Sosyalizmle mi sağlanır? Komünizmle mi sağlanır? Paylaşımcı, kutsal ekonomi diyerek mi sağlanır? Nasıl sağlanır? Adını bilmiyorum. Ama bildiğim bir şey var. O da birikimin ve mülkiyetin birinde fazla, öbüründe az olduğu yerde demokrasi bile kurulamaz. So whether the solution will be sharing economy or socialism or communism, I don't know what we'll call it, or the sacred sharing economy, but I know something, which is when there's, when some have more than the others in a place, we can't even talk about democracy. Nihayetinde iş bu noktaya geliyor ve büyük zenginler, büyük kapitalistler ürettiklerinden verin dendiği zaman bir yerde vermeye razı oluyorlar. Ama mülkiyetlerin elden gitmesine razı olmuyorlar. Yani ben de diğeri kadar mülkiyet sahibi olacağım. Bana artık zengin denmeyecek denmesinden korkuyorlar. So those who have a lot of money, big capital, at some point they're willing to give some, but they're really afraid of letting go of their properties and that they will have equal ownership like with others. They're afraid of that. The other, a couple months ago, I downloaded a song from the internet. Birkaç ay önce internetten bir şarkı indirdim. I really liked the song. Şarkıyı gerçekten çok seviyorum. And it was a free download. Ve parasız indirilebiliyordu. And the band was a very popular band. Ve çok popüler bir grup, They're, buluş parçası. you know, I'm sure they're millionaires already. Çoktan milyoner olduklarına eminim bu grubun. But I felt so grateful for that song Ama çok minnettar hissettim bu şarkı için kendimi. that I wanted to pay. O kadar ki yani bir para ödemek istedim. I wanted to give a little bit of money to these millionaires. Bu milyonerlere biraz para vermek istedim. I think that it's natural to honor and give to people who you're grateful to. Bence minnettar hissettiğiniz insanlara vermek ve hani o verdiklerini onurlandırmak son derece doğal. Even in societies without money, some people were very highly honored. Parasız toplumlarda bile bazı insanlar epey onore edilmişlerdir. So I'm not sure if there's I guess equality doesn't mean that everybody is equal in every way. Bence sanırım eşitlik herkesin her anlamda, her alanda eşit olduğu anlamına gelmiyor. And different people have different values. Çünkü başka yani farklı insanların farklı değerleri var. For some people, material comforts are very important. Bazı insanlar için yani maddi rahatlık, konfor